Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Çünkü anlatılan şeyler mantıklı açıklanamaz. Ama yaşandığı da inkar edilemez. Ve bazı sesler vardır. Ne olduğu bilinmez, nereden geldiği bulunamaz. Ama bir kez duyulduktan sonra aynı evde, aynı şekilde uyunamaz. Bu hikaye işte tam olarak böyle başladı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu bölümde Kızıldağlar Köyü'nün neden sessizce boşaldığını, geceleri duyulan seslerin nasıl bir korkuya dönüştüğünü ve bu karanlıktan payına düşeni alan bir ailenin hikayesini anlatacağım. Bu yaşananlara adını koymayı cesaret edemeyenlerin hikayesi. Bu vaka Kızıldağlar Köyü'nde geçiyor. Kızıldağlar Köyü Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı. Kimi yerde Kızıldağlar, kimi yerde Kızılkarlar olarak geçiyor. Bu köyün ulaşımı zor bir noktada. Normalde buraya sadece hayvanların geçeceği, köylülerin gideceği kadar bir patika yol var. Bunun dışında buraya çok fazla altyapı hizmeti o dönemde de gitmemiş. Şu anda da zaten boşaltılmış durumda olduğu için köy gitmesine gerek kalmamış. Yani elektrik, su gibi altyapı hizmetleri o dönemde de köyde yok. Bu köyle ilgili durum her zaman tabii ki böyle değildi. 1950'li yıllarda köyde yaklaşık 35-36 kadar hane vardı. Köy halkı hayvancılıkla, tarımla uğraşıyordu, geçimini böyle sağlıyordu. Genel olarak bu köyde doğmuş, büyümüş, bu topraklarda yaşayan insanlar burada bulunuyorlardı. Bir kişi hariç. Hulusi Gün. Köye baktığınız zaman imece usulüyle yapılmış taş binalar, taş evlerin yanı sıra ilginç bir yapıyla daha karşılaşıyoruz. Köyün camisi. Köyde bir cami olması ilginç değil tabii ki. Bunu ilginç yapan şey bu caminin minaresi olmaması. Hulusi Gün'ün söylediğine göre köy dağılmaya başladığı için o köyde her şey imece usulüyle yapılıyor demiştik ya. Caminin yapımı insanlar gitmeye başladığı için yarım kalmış. O yüzden minare tamamlanamamış. Fakat daha önce işlediğimiz vakalardan şunu biliyoruz. Daha önceki bölümlerimize bakarsanız eğer Issız Cuma Camii vakasını göreceksiniz. Buradaki caminin de minaresi yok. Bir köyün camisinin minaresi yoksa o köyde bir takım olumsuzluklar yaşanma ihtimali sanki artıyor. Yani camiyi yapıyorsanız minareyi de yapmakta fayda var gibi görünüyor. Hulusi Bey ailesi bu topraklara dışarıdan göç etmiş, kendisi de göçle buraya gelmişlerdendi. Ve şu anda bu köyde yaşayan bir kişi var, o da Hulusi Bey. Bu köyle ilgili enteresan olan tek şey camide minare olmaması değil. Caminin içinde bir tabut var. Caminin ortasında yukarıya çekilmiş bir şekilde duruyor. Ve hiç kimse bu tabutun neden orada durduğunu bilmiyor. Hulusi Gün de orada duruyor, neden orada olduğunu bilmiyorum şeklinde açıklıyor. Fakat günümüzde hala bu tabutun caminin içinde durduğu söyleniyor. Bu caminin içindeki tabutun cenaze işleriyle ilgili olarak orada durmadığı söyleniyor. Çünkü cenaze işleriyle ilgili olsa caminin içinde durmaz zaten. Caminin dışında bir yerde pozisyonlandırılır. Dolayısıyla burada yaşayan insanlar da zamanında bu caminin içinde neden bir tabut olduğunu ve yukarı çekilmiş bir vaziyette askıda durduğunu izah etmiyor, açıklayamıyor. Peki bu köy neden boşaltıldı? Bu bir seferde, bir gecede olmadı. Hulusi Gün çocukluk anılarında aslında bu köyün yavaş yavaş boşalmaya başladığını, imkanı olanların, özellikle de gençlerin Aydın ve Söke'ye göç ettiğini hatırlıyor ve röportajında da anlatıyor. Fakat bunların yanı sıra anlatılan, hatırlanan bir şey daha var. Halk arasında dolaşan dedikodular. Köyün boşaltılması ile ilgili dedikodulardan bir tanesi şöyle. Gece yarısı belli bir saatten sonra köyün içinde herkes eve çekildikten sonra bir takım sesler duyulmaya başlıyor. Fakat bu hep aynı yerden, hep aynı noktadan insana aitmiş gibi bir ses, fakat orada insan yok. Ve genelde de
halk buradan davul sesi duyduğunu söylüyor. Belli bir ritim yok, bir müzik yok, bir eğlence yok ortalıkta. Fakat düzenli olarak böyle bir davula vurma sesi geliyor. İnsanlar özellikle de Anadolu folklorunda bunun adını biliyorlar. Fakat o dönemde insanlar korktukları için bunu dillendiremiyorlar. Peki Anadolu folklorunda bu duruma insanların olmadığı bir yerden sürekli davul sesi gelmesi durumuna ne deniyor ona bakalım. Cin düğünü. Cin düğünü bir düğün değil. Bu insanların duyduklarını aklına sığdırabilmek için uydurdukları bir addır. Çünkü anlatılan şey bir eğlence değil, bir yaklaşma biçimi. Genellikle gece yarısı başlar ama tam olarak saat söylenemez. Çünkü o andan itibaren yaşanan zaman insana ait değildir. Önce bir davul sesi gelir. Ama bu ses bir yerden değil, her yerden geliyor gibi hissedilir. Bazen bir ses konuşur. Kulağa bir ses gelir, düğünümüz var. Bu bir davet değil, çoktan verilmiş bir kararın bildirimidir. Cin düğünü anlatılarında asıl korkunç olan buraya gitmek değil, buna direnememektir. Çünkü kişi geri döner fakat zaman dönmez, her şey değişmiştir. Günler, aylar, hatta bazen yıllar geçmiştir. Ve zamanlar sonra döndüğünde insan, anlatı genelde bu kişiyle ilgili şöyle biter. Meğerse cin düğünündeymiş. Kızıldağlar Köyü ile ilgili en çok konuşulan vaka, buradaki içinde tabut olan cami ve köyün tek yaşayanı Hulusi Gün olunca aslında bu köyde karanlıkta kalmış bir efsane Ali Bey ve eşinin hikayesi çok fazla duyulmamış oluyor. Ama biz size bugün Ali Efendi ile Zeliha Hanım'ın hikayesiyle geldik. Ali Efendi bu köy daha boşalmamışken ama köyün içinde köyde bir takım sıkıntılar, doğaüstü olaylar yaşandığına dair dedikodular, kadınlar arasında konuşmalar başladığı dönemde köyde yaşayan ailelerden biri. Son derece çalışkan, biraz inat, becerikli, aileden kalma, babadan kalma, evi, toprağı, hayvanı olan bir adam Ali Efendi. Bir de karısı var, Zeliha Hanım. Zeliha Hanım da çok güzel, kocasını çok seven fakat çok fazla üzerine dikkat çekmeyi sevmeyen, kendi halinde evinde yaşayan bir kadın. Çocukları olmamış, bahçeleriyle, hayvanlarıyla, tarlalarıyla uğraşan bir aile. Ali Efendi ile Zeliha Hanım akşamları evde bir araya geldiklerinde Zeliha Hanım el işiyle uğraşıyor, Ali Bey tütününü sarıyor. Birlikte kimi zaman sohbet ediyorlar, bazen de hiç konuşmuyorlar. Çünkü Ali Efendi sessizlikten de hoşlanan, bununla da keyif bulmayı bilen bir adam. Fakat Ali Efendi bu dedikoduları duyuyor köy içindeki, bunları hiç umursamıyor, bunlardan hiç rahatsız olmuyor. Zeliha Hanım biraz rahatsız. Çünkü köyün kadınları bu işten, dışarıdan gelen davul seslerinden daha fazla bahsediyorlar. Birkaç kere de Zeliha Hanım Ali Bey'e konuyu açacak oluyor. Bak şunlar da gitti, bunlar da gitti. İnsanlar tedirgin oluyorlar diye. Fakat Ali Bey öfkeli bir şekilde Zeliha Hanım'ın sözünü kesip konuyu kapatıyor. Hayır diyor, herkes yerinde, yurdunda. Bizim evimiz, bağımız, toprağımız burası. Hiçbir yere gitmiyoruz. Öyle saçma şey olmaz diyor. Konuyu kapatıyor. O dönem Ali Bey'in en çok kullandığı sözlerden bir tanesinin de İnsan karanlıkta çok fazla kalırsa hayal görür, hayalden korkan gündüzleri yaşayamaz olduğunu da biliyoruz. Bu esnada evin içinde bir de saat var. Duvarda takılı, kurmalı bir saat. Ali Bey ve Zeliha Hanım'ın başına gelen bütün olaylarda işte tam bu saatin etrafında dönüyor olacak. Bir akşam Ali Efendi ile Zeliha Hanım evlerinde otururlarken yine kendi aralarında konuşmuyorlar. Evde bir sessizlik var. Saatin sadece çalışma sesi tık tık duyuluyor. Ve bir anda saatin çalışma sesi duruyor. Saatin çalışma sesi durunca ister istemez konuşmuyorlardı ya, bunlar da karı koca sessizlerde. İster istemez ikisinin birden gözü dönüyor, saate bakıyorlar. Fakat saatin durmasıyla beraber evin içinde
normalin üstünde bir sessizlik hissediliyor. Ali Efendi oturduğu yerden doğrulup saati çalıştırmak üzere tekrar saate doğru giderken Zeliha Hanım da oturduğu yerden kalkıp camdan dışarı bakıyor. Ve şöyle bir şey fark ediyor. Dışarıda da ses yok. Hani gece orman sesi, dış ses, bir rüzgar sesi, hayvan, baykuş sesi gelir ya. Hiçbir ses yok. Bir böyle ölüm sessizliği saatin durduğu anda her yeri kaplamış vaziyette. Ali Efendi'nin saati kurmasıyla ve tekrar çalıştırmasıyla dünyanın sesi geri geliyor. Ve bu çevre seslerine, dünya sesine bir davul sesi ekleniyor. Dışarıdan bir yerden hani o hep duydukları ama inanmadıkları, kondurmadıkları başka bir şeydir dedikleri davul sesi evin içine giriyor. Zeliha çok tedirgin oluyor. Ali Efendi duymazdan geliyor. Normal akşamlarına devam ediyorlar. Ertesi akşam aynı saatte tekrar saat duruyor. Fakat Ali Bey aynı saatte saatin durduğunun farkında değil. Şimdi Zeliha daha tedirgin ya, hani böyle zaten o komşularla olan sohbetlerden böyle bir işkillenmiş durumda. O akşam gözü saatte zaten, sürekli saat duracak mı diye. Saatin durduğu anda saate bakıyor ve aynı saatte tekrar durduğunu görüyor. Fakat bu akşam daha farklı bir durum oluyor. Ali Efendi saatin durduğunu fark etmediği için o anda yerinden kalkmıyor. Fakat o anda kapının dışından bir kapı çalma sesi geliyor. Fakat bu böyle bir tık tık kapı çalma sesi gibi de değil. Sanki birisi avucunun içiyle dışarıdan kapıya vuruyormuş gibi bir ses geliyor. Ali Efendi Allah Allah bu saatte kim olacak ki diye yerinden kalkıyor. Kapıya doğru gidecek oluyor. Fakat Zeliha çok tedirgin oluyor ve kocasının arkasından gitme kapıyı açma diye sesleniyor. Ali Efendi bir mana veremiyor karısının tedirginliğine. Zaten böyle saçma sapan şeylere inanan bir adam da değil. Dönüyor, niye açmıyoruz diyor. O esnada kapının dışından Zeliha, Zeliha diye bir seslenme, bir kadın sesi duyuyor. Yani kapının dışında kapıyı çalan her kimse evin içine Zeliha'ya sesleniyor. Ali'nin bir anda kalbi ısınıyor. Gidip kapıyı açacak gibi oluyor. Çünkü dışarıdan gelen ses çok tanıdık bir ses. Zeliha Ali dur diye sesleniyor ve o anda Ali Efendi gerçekten kapıyı açamıyor. Kapının ağzında dona kalıyor. Çünkü dışarıdan seslenen o gelen tanıdık ses gerçekten tanıdığı birinden, annesinden geliyor. Ve fakat Ali Efendi annesini bundan 1 yıl önce kaybetmişti. Bu olanlardan sonra Ali Efendi olanlara bir mana veremiyor. Onun içine de bir huzursuzluk düşüyor aslında. Fakat dedik ya hani hem erkek adam, yani şimdi kalkacak böyle cinden ruhtan falan mı korkacak yani hani. Hem onu kendine yediremiyor, hem velev ki korktu, ne yapacak, gidecek mi? Adamın oradan gitmeye de niyeti yok. Köyden gidecek de nereye gidecek? Evi, barkı, babadan kalma toprağı, her şey orada. Gidecek de ne yapacak? Nereye gidecek? Ne iş yapacak? Dolayısıyla çok fazla üstünde durmak istemiyor. Ayrıca bundan çok bahsedip karısını da olduğundan daha fazla tedirgin etmek istemiyor. Konuyu kapatıyorlar. Ali Efendi normal karısıyla beraber normal günlerine devam etmeye çalışıyor. Fakat yaşananlar maalesef bu aileye rahat vermiyor. Çünkü bir sonraki gün başka bir olay yaşanıyor. Ali Efendi ile karısı evlerinde otururken bu sefer yine aynı saatte akşam saat duruyor. Saatin durmasıyla birlikte kapının dışında sanki çıplak ayaklı biri koşmuş, şap 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 kapının önüne gelmiş gibi kapının önünde bir ayak sesi duyuluyor. Ve tekrar kapı çalınma sesi duyuyorlar. Ali Efendi ile Zeliha Hanım kapıya bakıyor, ne oluyor diye. Ali Efendi tekrar yerinden kalkacak gibi oluyor kapıya doğru. Fakat bu sefer Zeliha kocasından önce kalkıp kapıya doğru ilerliyor. Ve son derece çevik bir şekilde kocasının önüne duruyor ve kocasına diyor ki açma, bakma, alıştırma. Ali Efendi karısındaki bu halden biraz rahatsız oluyor. Çünkü evet, karşısındaki karısı Zeliha ama kadın böyle bir değişik davranıyor. Yani böyle bir sanki transta gibi konuşuyor Ali Efendi ile. Ve Ali Efendi de bu işe ya diyor tamam çekil hanım, ya ne yapıyorsun falan diyor. Tekrar kapıya doğru gidiyor. Kapıyı açıyor ama kimse yok. Ali Efendi öfkeyle kapıyı kapatıyor. Tam tekrar sedirine doğru geri gelecekken arkadan kapının dışından bir ses duyuluyor. Bir kere bak. Bunun arkasından evin içine
ıslak toprak kokusu. Sanki daha yeni bir ölü defnedilmiş gibi ölü toprağı kokusu evin içine yayılıyor. Ertesi sabah olduğunda bu olan bitenden çok rahatsız olan ve fakat bir türlü kocasına laf geçiremeyen Zeliha diyor ki bütün olanlar bu saat durduğu anda oluyor. O zaman ben bu saati kaldırayım. Yani aklın yolu bir. Ve saati götürüp odunluğa koyuyor. Akşam Ali Efendi eve geldiğinde evde karı koca yemek yiyorlar ve Ali Efendi evde duvarda saatin olmadığını fark ediyor. Karısına diyor ki saat nerede? Zeliha da diyor ki saat yüzünden garip garip olaylar oluyor. Dolayısıyla ben saati odunluğa kaldırdım. Ali Efendi tabii ki bu işe çok kızıyor. Gidiyor odunluktan saati geri alıyor. Tekrar duvara takıyor. Böyle diyor saçma sapan peri hikayeleriyle, cin hikayeleriyle kendini de korkutuyorsun. Evinde huzurunu kaçırıyorsun. Bir daha böyle şeyler duymayacağım saçma sapan senden diyor karısına. Ve tam o dakikada saat tekrar duruyor. Ali Efendi yatak odasına gidiyor. Saati de tekrar kurmuyor. Zeliha da ne yapsın artık adamla kavga edecek, itişecek hali yok. El işini alıyor, gidip sedire oturup el işini, örgüsünü yapmaya devam ediyor. O esnada evin kapısı tekrar çalıyor. Ve bu işten artık iyice rahatsız olmaya başlayan Ali Efendi hışımla yatak odasından çıkıyor ve evin kapısına gidiyor. Kapıyı açmasıyla beraber karşısında karısı Zeliha'yı görüyor. Zeliha kapının dışında fakat kapının eşiğinden evin içine doğru geçemiyor, giremiyor. Kapının önünde kendi kendine sarılmış bir şekilde kocasına bakarak çok soğuk, çok üşüyorum diyor. Ali Efendi ilk önce ne diyeceğini bilemiyor. O esnada kafasını arkaya doğru çeviriyor. Sedirde oturmakta olan ve şaşkınlıkla kendisine bakan karısını görüyor. Kapının önünde gördüğü Zeliha görünümlü suret aynı karısı gibi, saçları aynı, üstü başı kıyafeti, ayağındaki patiğine kadar aynı. O vaziyette, o görüntüde kapının önünde dikilir vaziyette Ali Efendi'ye bakıyor. İçeri girmek istediğini söylüyor. Beni diyor içeri al. Ali Efendi'nin kapının önünde böyle bir ne yapacağını bilemez halde olduğunu gören Zeliha kocasının yanına geliyor. Ali Efendi hemen Zeliha olan biteni göremeden kapıyı kapatıyor. Zeliha Ali Efendi'ye ne oldu, niye öyle yaptın, niye kapıyı kapattın diyor. Ali Efendi hiç yok bir şey diyor. Kapıyı kilitliyor, sürgülüyor, gidiyor yatak odasına kafayı vurup yatıyor. Ertesi sabah kalktıklarında Ali Efendi kendini biraz sersem gibi hissediyor. Yani böyle hasta gibi, sersem gibi, ateşi çıkmış gibi, yani çok da kendinde değil. Diyor ki karısına, Zeliha ben dün akşam çok acayip bir rüya gördüm. Rüyamda kapının önünde sen geldin, eve girmek istedin ama aslında sen aynı zamanda evin içindeydin, sedirde oturmuş el işi yapıyordun. Zeliha sinirli bir şekilde kocasına bakıyor. Diyor ki hayır, kapının önündeki ben değildim ama evet akşam kapının önüne biri geldi. Zavallı bir tanrı misafiri senden diyor bir parça ekmek, biraz su istedi, sen de vermedin, cevap bile vermeden kapımızı suratına kapattın. Niye böyle yaptın diyor. Ali Efendi iyice sersemliyor. Çünkü bir, yaşanan rüya değilmiş. İki, Ali Efendi tanrı misafiri falan görmüş değil. Kimse ondan ekmek istemiş falan değil. Ali Efendi karısıyla karşılaştığını düşünüyor kapının önünde. Böyle olunca ister istemez Ali Efendi'nin kafasında gerçekle hayal karışmaya, aklı, zihni bulanmaya başlıyor. Öyledir ya, hani bazen olay gözünüzün önünde olur. Fakat aklınız onu bir türlü kabul etmek istemez. Ona sürekli bir kılıf, bir formül bulursunuz. Çünkü onun öyle olamayacağını düşünürsünüz ama oluyordur. Ali Bey'in durumu da tam olarak böyle yaşanıyor. Fakat bir yandan da kafası karışıyor. Diyor ki ya herkes gidiyor, herkes bu köyde bir şeyler olduğunu söylüyor. Bizim hanım da tedirgin, ben de garip garip şeyler hissetmeye başladım. Benim de iyice ağzımın tadı kaçtı. Eski bereketimiz de kalmadı diye de kafasında böyle yavaş yavaş bir takım soru işaretleri dolaşmaya başlıyor. Böyle düşüncelere daldığı bir akşam uyumakla baygınlık arasında bütün günde çok yorulduğu için yatağında yatarken birdenbire evin içinde bir tıkırtı duyuyor.
İlk önce uykudan tam ayamıyor kendini, böyle kalkamıyor. Fakat kapı çarpma sesiyle yerinden fırlıyor. Bir bakıyor karısı yanında değil. Hemen kalkıyor, evin içine şöyle bir göz gezdiriyor. Zeliha evde yok. Bunun üzerine hemen evin kapısını açıyor, dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında karısını önden ve çok hızlı adımlarla, telaşla bir yere giderken görüyor. Ali Efendi de hemen arkasına takılıyor karısının, onu takip etmeye başlıyor. Zeliha'nın minaresi olmayan camiye doğru yöneldiğini görüyor ve Zeliha'nın camiden içeri girdiğini görüyor. Ve Ali Efendi de hemen koşarak karısının arkasından camiye giriyor. Ali Efendi camiden içeri girdiği anda köyün dışından davul sesleri gelmeye başlıyor. Ali Efendi davul seslerini duyduğu anda böyle bir ne yapacağını bilemez oluyor. Fakat zaten böyle bir durumda ne yapacaksın? Tabii ki camiye gireceksin. Yani hani ilk kendini atacağın yer hani orası. Kendini camiden içeri atıyor. Zaten karısı girdi, yani arkasından gitmesi gerekiyor. İçeri girdiğinde karısını, hani yukarıda asılı bir tabut var dedik ya, o tabuta doğru ulaşmaya, tabuta tırmanmaya çalışırken görüyor. Karısının arkasından Zeliha dur ne yapıyorsun diye sesleniyor ve karısının mihraba çıkıp oradan tabuta ulaşmaya, tabutun içine girmeye çalıştığını görüyor. Koşarak gidiyor, karısını oradan çekmeye çalışıyor. Fakat Zeliha kendinden beklenmeyecek bir güçle kocasını iterek oraya doğru uzanmaya çalışırken dışarıdan davul sesleri kesiliyor. Ve Zeliha birden derin bir uykudan uyanmış gibi kendine geliyor. Ali Efendi karısını sarıp sarmalayıp eve götürüyor. Evden içeri girdiklerinde Zeliha ağlamaya başlıyor. Tabii şimdi ikisinin de sinirleri çok bozulmuş durumda. Yıllardır yaşadıkları topraklarda yakınları, dostları, arkadaşları, akrabaları birer ikişer oldukları yerleri terk ediyor. Her geçen gün daha fazla yalnızlaşıyorlar. Bunun getirdiği bir moral bozukluğu da var aslında hayatlarında. İnsanların normal düzenlerinin bozulması, alışkanlıklarının kesilmesi, kırılması da çok kolay bir şey değil. Bunun getirdiği bir moral çöküntüsüyle Zeliha ağlamaya başlıyor. Ali Efendi de yere oturuyor, başını ellerinin arasına alıp derin düşüncelere dalıyor. Şimdi ne yapacağız diye ve o esnada içeriden bir metal sesinin tahtaya vurma sesi gibi bir ses duyuyor. Kafasını kaldırıyor bir anda ne oluyor diye ve içeriden mutfak tarafından karısı Zeliha'nın elinde baltayı çekerek yerde sürüyerek salona Ali Efendi'nin yanına geldiğini görüyor. Ali Efendi kafasını kaldırıyor. Karşısında elinde baltayla karısını görünce bir şaşırıyor tabii ister istemez. Zeliha ne yapıyorsun diyor. Zeliha elindeki baltayı kendinden beklenmeyen bir kuvvetle kaldırıp tek eliyle kocasına doğru bir adım atıyor. Kocasına adım attığında Ali Efendi ister istemez şöyle oturduğu yerde geriye doğru çekiliyor ne oluyor diye. Zeliha kendine gel diyor. Ve Zeliha bir anda baltayı kaldırıp sanki kocasına baltayla vuracakmış gibi bir hareket yaparken birden kendine geliyor. Ve elindeki baltayı indirmeden olduğu halde bir anda gözleri sanki normale dönüyor ve Ali'ye "Ali kaç" diyor. Ali Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Ayağa kalkmasıyla beraber Zeliha baltayı kocasına doğru savuruyor. Fakat Ali Efendi çekildiği için balta sedire saplanıyor. Zeliha sedirden saplanan baltayı geri çıkartıyor ve kocası kendini evden dışarı atıyor. Ali Efendi dışarı çıktığı anda karısı Zeliha da elinde baltayla dışarıya Ali Efendi'nin arkasından çıkıyor. Ve Ali Efendi karısının gözlerine baktığında şunu fark ediyor. Karşısındaki kadın içinde bir mücadele veriyor. Sanki bir tarafında kocasını kurtarmaya çalışan, kocasını uzaklaştırmaya çalışan Zeliha ama aynı şekilde bir tarafında da kocasını baltayla parçalamaya çalışan Zeliha. Ve bütün bunlar olurken ta camiye girerken başlayan davul sesleri aynı tempoyla devam ediyor. Zeliha baltayı tekrar kaldırıyor ve tam kocasına baltayla tekrar saldıracakken davul sesleri kesiliyor. Zeliha kendine geliyor, baltayı elinden atıyor, yere çöküp ağlamaya başlıyor. Bu ana kadar yaşanan olaylara
hep akıl yoluyla bir izah getirmeye çalışan Ali Efendi gözünün önünde elinde balta kendisine saldırmaya çalışan, ondan sonra da dizlerinin üzerine çökmüş ağlamakta olan karısını görünce karısına sarılıyor, yüksek sesle dua okumaya başlıyor ve karısıyla beraber evlerine giriyorlar. Ertesi sabah olduğunda sanki aralarında bir anlaşma yapılmış gibi ama hiç konuşmadan birkaç parça eşyalarını topluyorlar ve köydeki evlerini terk ediyorlar. Böylece Kızıldağlar bir aileyi daha sessizce dışarıda bırakıyor. Kızıldağlar köyü bugün sessiz. Evler yerinde, duvarlar ayakta, saatler duruyor. Ama burada kalan kimse yok. Bazen gerçeği anlamak için olan biteni bilmeye gerek yoktur. Ve bazen de gerçeği geride kalan sessizlik anlatır.